Hiç bu arada ben söylemedim daha önceki videolarımda. Bunu da söyleyeyim, ekleyeyim. Yani tabii çok yeni bir kanalım. Abone olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Beğenileri, yorumları beni motive ediyor. Kanalıma abone olursanız, bu videoyu da benimle tanışacak olan, ilk kez videoyu izleyecek olan arkadaşlar, abone olursanız sevinirim. Beğenirseniz beğenileriniz, yorumlarınız motive eder. İnşallah hep beraber gezeceğiz, hep beraber katlanarak büyüyeceğiz. Sevgiler, saygılar. Alperen nerede? Alperen şu anda Ulanbator, Moğolistan'da. Moğolistan, Ulanbator'da Cengiz Han Havalimanı'nda uçağımızı beklerken burada Koreli arkadaşlarla tanıştık. Şimdi bize Korece merhaba diyecekler. 안녕하세요. Merhaba. Merhaba. Çok tatlılar. Biz ne diyecektik? 안녕하세요. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. Evet. Biz yeni Korece öğreniyoruz ama çok tatlılar. You all from the Seoul? No. We are not Seoul. Seoul is a city. Where from? Busan. Busan, no. Daegu? He's near Busan. You know Ulsan? Urslan. Usainer. Ulsan? Yeah. Yes. I heard of it. The biggest third city? 세 번째로 넓은 건가요? No. Maybe. Maybe. That is rich people there. So you are the rich guys, right? Why do Korean people visit Mongolia so much? There is a good view Yeah. of there. 어떤 걸 말씀하실까요? Riding horse and very good nature. 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 Just a Just Korean nature. nature for and stars on sky. Ah, Yeah. really? For hilly. I heard that most visitors come from Korea. Is right? Oh, To Mongolia? We heard that. Yeah. Because today we visited city and we saw so many Korean restaurants. really? Yeah. Is it first time here? You? Yeah. He is three times. Yes. Three times, and we are our first time. Ah, Do you guys that's smoke? nice. It's Turkish. Turkish. Oh, very good. Ah, Turkish. Evet. Arkadaşlara Türk sigarası ikram ediyoruz. 하나 받아요. It's Turkish Marlboro. Oh. Yeah, made in Turkey. Yeah, no smoke. Thank you. Oh, good. We give you Korean. Okay. No, you don't know. You don't want? Yeah, I want. Oh. Paket vardı. Evet. Güzel bir Korean and Turkish brotherhood. And what's your names? Park. Park. Yes. Yours? My name is Gon. Gone. Gon. Gon. Oh, yeah, yours? Go. Go. Yeah. 한 번씩만 하는 거야? Kim? Ho. 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 And the princess? Son. No. Son. Sun. Sun Kim. Gan. And my name is Alp. Alp. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. Dennis. Alp and Dennis from Turkey. Yeah. Very good. Evet, çok tatlılar ya gerçekten de. People says that Korean people are shy and they don't want to speak foreigners. Is it true? Uh, Real Tourists? with right. Case Yeah. by case. Yeah. Yeah. But I know that Japan people much more like close. Yes, Oh yes. yeah. Yeah. That you know it's right. Yeah. Right. That's right. Yeah. Yeah, I see. And I met so many Korean in Istanbul students. They really? have student exchange Oh yeah. in university times. So Are you professor? no. just when I was student, Ah. I met some of them. Are you a student too? We are worker. What? We work in petrochemical industry. Ah, yeah. Yes. You- Operation. Gasoline make. Make Ah, You gasoline. graduate from university? Yeah. So you are colleagues. You Yes, all yes. are We are colleagues and 25.
25? 25 years. old. Yeah. Really? Yeah. Come No on. way. Yeah. No way. How old are you? What do you think? 21? No. 28. 23. 23? Oh. Really? Wow. And guess my age. 32. 32. 32? Yeah. Come on. Hey. No, no, no. 28? Yes. Come on. Guys, I will buy you some food. Thank you. Thank you so much for your compliments, but I'm not. I'm old. Older. Older. Yeah. Guess? 몇일 것 같아요? 40? 30. 아니 이미 30이 별론데 older. 30이 Not, 별로. not. Even more. More. 47. 42. More. More? More. Really? 45? More. Oh. 100. Yeah. That's right. Evet. Gun. My man. My man gun. Nice to meet you, Arp. Çok tatlılar ya. Şimdi vedalaşıyoruz arkadaşlarla. Gun. My man. My man, Arp. 반갑습니다. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. I've learned Korean. Yeah. Okay. Nice to meet you. you. Nice to meet you. Just goodbye. Okay. Okay. Okay, enjoy your trip. You too. And you too. Enjoy Mongolia. Enjoy Ulaanbaatar. Thank you. Thank you. Okay. Bye. Have a good See you. day. You too. Bye. Bye. Evet, Koreli arkadaşlarımızla çok tatlı bir ayaküstü muhabbet yaptık. Böylelikle Kore'ye gitmeden önce bir Kore havası almış olduk. Çekingen diyorlar, çok konuşmuyorlar diyorlar ama bu arkadaşlar çok tatlıydılar. Güzel bir başlangıç oldu ya Evet. Kore'ye ait. Değil mi? Evet. Ne diyorsun sen? Tatlılardı. Değil mi? Sıcakkanlılar. Soğuk diyorlardı da bir Diyorlardı. ön yargım kırıldı şu anda. Evet, aynen öyle. Bakalım şimdi bizi Kore'de neler bekliyor? Hazır mıyız? Hazırız. Gidiyoruz o zaman. Haydi gidelim. Evet, selamlar, merhaba. Şimdi Moğolistan Çingiz Han Havalimanı'ndayım. Kısaca günü anlatayım. Dün yerel saatle, buranın saatiyle 3 gibi havalimanına gelmiş olduk. İstanbul'dan saatler o kadar çok karıştı ki. İstanbul'dan saat kaçtaydı uçuş? İstanbul'dan saat 2'deydi uçuş. Sürekli olarak tabii doğuya doğru gidince bir anda gün değişti hızlıca. Dolayısıyla gece 3 gibi havaalanında olduk. Bir sonraki uçuş Kore uçuşu. Aslında Moğolistan hiç planımda yoktu. Bugünkü uçuşta buranın yerel saatiyle saat 20'de. Dolayısıyla 17 saatlik bir sürem vardı. Aslında öncesinde plan yapmıştım. Planım şuydu. Günübirlik Ulaanbaatar'u gezmek. Moğolistan bu arada Türk vatandaşlarına vizesiz. Herhangi bir form doldurmuyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ama uçak o kadar soğuktu ki buraya inince şöyle bir havaalanından dışarıya çıkınca başka bir soğuk hissettim. -1, -2 dereceydi. Yani İstanbul'da, İzmir'de, bu mevsimde, Türkiye'de şortla, tişörtle dolaşırken bir anda burada çok soğuk hissedince dedim boş ver, hiç gerek yok. Sonra yolda tanıştım arkadaşlar. Dediler ki gidelim, gezelim. Mantıklı geldi. Ne yapacağız havaalanında akşama kadar? Havanın aydınlanmasını bekledik. Buradan çeşitli gidiş yöntemleri var. Birisi taksi, her yerde olduğu gibi. O da yaklaşık olarak 30 dolara gidiyordu şehir merkezine. Bir başka seçenek shuttle. Yani havaalanından direkt şeye gitmek. O güneş ışığı geldi. Şöyle şu tarafa doğru gideyim. Akşam güneşi güzeli. Bir başka seçenek shuttle. Shuttle'da sabah 7.40'da başlıyordu. Zaten saat gece hem uykusuzluktan hem de çok soğuk olunca biraz gün ışısın bekledik. Saat 8 gibi shuttle'a bindik arkadaşlarla beraber. Hem kahvaltımızı yapalım dedik. Moğolistan'da et yemekleri çok meşhur. Dolayısıyla et bol olduğu için
ucuz. Ülkemize göre çok çok ucuz. Shuttle'la gittik. Yalnız gelmeden önce araştırmıştım. Çok fazla trafik olduğunu. Ben böylesini beklemiyordum. Normalde 1 saat, 1,5 saatte gidilebilir deniliyor mesafe. Ki Cengiz Han Havalimanı çok uzak değil şehir merkezine, Ulanbator'a. Ama 2 saati geçti. Yani yol o kadar uzun sürdü ki, trafik o kadar uzundu ki sadece son 5 kilometresine, şehir merkezine, son varış noktasına, tam merkeze varışımız 1 saat kadar falan sürdü. Toplamda 2 saat 15 dakika falan sürdü. Saat 10 gibi şehir merkezine vardık. Zaten videolarda da göreceksiniz. Orada yemeğimizi yedik. Biraz şehir turu yaptık. Ama dönüşte tekrar aynı riske girmemek için biraz erken gelelim dedik. Çünkü saat 8'lik uçak için 5 gibi falan check-in yapmamız gerekiyordu. Geldik. Bu aradaki sabah 10'dan akşam, daha doğrusu sabah 8'den akşam 5'e kadar olan süreçte bir günübirlik bir Ulanbator turu oldu. Biraz hızlı oldu, ekspres oldu. Hem şehri tanımak için hem bir dahaki sefere geldiğimde daha iyi nereleri gezebilirim diye. Ama kısa turda olsa da gene de şehir merkezindeki meydanları, çok ünlü Budist tapınağını ve şehri turlamış olduk. Şansımıza güneş açtığı halde hala hava soğuktu ama en azından güneş ısıttı birazcık. Şimdi havalimanındayız. Saat 8'de Kore'ye uçuş var. Kore'de de yerel saatte 11.30 gibi falan varacağız. Kore saatiyle. Macera devam ediyor. Muhtemelen orada da 11'de son trenler bitiyormuş. Muhtemelen bu gece de Seul Incheon Havalimanı'nda geçecek sabaha kadar. Ondan sonra benim ayırttığım hostelde check-in saat 3'te. Buralarda check-in saat 3'te başlıyor. 3'e kadar şehir turu yaparım. Bu geceki planım uykumu almak. Kore Incheon, Seul Incheon Havalimanı'nda. Birazcık da size Ulanbator'dan bahsedeyim. Bu kadar soğuk olmasının nedeni burası rakım olarak 1650 metre yükseklikte. Dolayısıyla yaz kış serin. Biliyorsunuz Moğolistan zaten çöl. Çevresindeki ülkelerde denize kıyısı olmayan tek ülke. Videoda da bahsettim. Yaklaşık nüfus 3 milyon civarında. 3,5 milyon civarında. Ve bu nüfusun 1 milyon 600 bin kadarı Ulanbator'da, başkentte yaşıyor. Trafik olması doğal. Şöyle ışıktan ben kaçtıkça tabii gün batıyor bir taraftan da. Üzerime gölgeler geliyor. 1 milyon 600 bin civarında insan yaşıyor. Ben İstanbul'da böyle trafik görmedim. Çünkü İstanbul'da bile trafiğin belli yerlerde sakin olduğu yerler var. Belli zamanlar var. Burada gece gündüz sürekli olarak bir trafik var. 1 milyon 600 bin kişiyi tek bir şehire böyle yapınca, tek bir şehirde yaşamaya zorunda kalınca veya öyle tercih ettikleri için. Tabii bunun nedeni birazcık da coğrafi şartlar. Genellikle dağlık bir yer burası. İnanılmaz araç var. Ve burada dikkatimi çeken başka bir konu şu. Videoda bahsedecektim. Daha doğrusu şehri gezerken bahsedecektim ama unuttum. Çünkü yorgunluk var, uykusuzluk var. Bazı şeyleri toparlayamadım. İnanılmaz derecede Toyota araba var. Yani trafikte gördüklerimin yaklaşık %90'ı falan Toyota araçtı. Çok az Hyundai gördüm. Çok nadir Lexus gördüm. Başka da bir marka yok. Yani burası tamamıyla Toyota tarafından domine edilmiş. Şunu söyleyebilirim ilk izlenim olarak. Moğolistanlılar, Moğol insanlar sıcakkanlılar. Gülümsüyorlar. Hemen diyaloğa geçebiliyoruz. Birkaç tane Korece cümle öğrendim. Tabii Korece diyorum. Moğolca hala yorgunluktan, uykusuzluktan karıştırıyorum. Bu birkaç gün böyle olacak. Moğolistan, Kore, Güney Kore. Daha sonra
Nasip olursa Japonya'ya doğru, Tokyo'ya doğru gidiyoruz. Gideceğim bakalım. Güzel heyecanlar bunlar. Hayatımda ilk kez bu kadar ülkemden uzak doğuya gittim. Dünkü yolculukla ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Yaklaşık 7 saat sürdü. Ve benim için non-stop en uzun uçuştu. Uyumaya çalıştım, uyudum uçakta birazcık ama hala yol bitmedi. Yani sadece bilgi olarak şunları ilave edebilirim. MİAD, Moğolistan Hava Yolları gayet güzel. Yemekleri, kabin ekibi, yemekler bir kere bizim damak zevkimize uygun. Gelirken bir akşam yemeği oldu. Daha sonra sandviç oldu inmeye yakın. İstediğiniz her içeceği içebiliyorsunuz. Yani istediğiniz anda her şey sınırsızdı. Ve çok konforluydu yolculuk. Yani hiçbir sarsıntı olmadı. Tabii bu hava şartlarından da, pilottan da, belki uçaktan da. Yani tavsiye ederim gerçekten Moğolistan Hava Yolları'nın. Benim tereddütlerim vardı gelmeden önce. Bir de şunu söyleyeceğim. Sosyal medyada falan böyle görmüşsünüzdür. Özellikle biliyorsunuz Japonya'ya, Kore'ye Çin aktarmalı ekonomik seyahatler oluyor. Oralarda ben duymuştum. Çakmakları alıyorlar diye. Burada da dün şuna şahit oldum. Burada da çakmakları alıyorlar. Kesinlikle hiçbir şekilde çakmakla geçişinize izin vermiyorlar. Dolayısıyla yanınıza kibrit almanız bence hem güvenlik açısından daha sizin için iyi olur. Şimdi aklıma bunlar geldi. Şu anda saat 7'ye 10 var. Türkiye'de öğlen 2'ye 10 var. Yani yaklaşık olarak aramızda 5 saat var. Tabii Kore'ye gidince bu saat farkı da açılacak. Havalimanı ile ilgili olarak da şunu söyleyeyim. Havalimanında sınırsız free wifi var. Sınırsız, ücretsiz internet erişimi var. Tabii günübirlik olduğu için burada herhangi bir sim kart veya bir eSIM'e ihtiyacım olmadı ama Kore'de ve Japonya'da ki önümüzdeki yaklaşık 2 hafta boyunca buralarda olacağım. Oralarda sim kart veya da eSIM gerekli olacak. Orada da aldığım zaman beraber alırız zaten. Güzel, gayet güzel. Biraz uykusuzluk var, biraz yorucu. Yani o da uykusuzluktan, tabii jet lag'in de etkisi var. Bir anda gündüzden geceye geçmek, hala saatlere alışmakta sıkıntı var. Ama çok güzel bir macera oldu. Yani Moğolistan, Ulanbator. 12 saatte Ulanbator gezisi böyleydi. Alperen nerede? Alperen şu anda Ulanbator, Moğolistan'da. Tekrar gelir miyim? Kesinlikle gelirim. Çünkü çok yarım kaldı, çok eksik kaldı. Sevdim ben burayı. Bakalım şimdi yolumuza devam edeceğiz. Nereye gideceğiz? Durağımız Seul'de Incheon diye okunuyor galiba. Incheon Havaalanı'na ineceğim. Ondan sonra hep beraber gezeriz. Birazcık Seul'ü, Güney Kore'yi. Daha sonra da nereye geçeriz? Nereye geçeceğiz daha doğrusu. Daha sonra da Tokyo'ya doğru gideceğiz. Tokyo'da bitmeyecek. Tokyo'dan sonrası sürpriz olsun. Şimdilik Ulanbator'dan, Moğolistan'dan bu kadar. Sevgiler. Görüşmek üzere. Yeni videolarda, yeni şehirde, yeni yolculuklarda hep beraber olmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hiç bu arada ben söylemedim daha önceki videolarımda. Bunu da son olarak söyleyeyim, ekleyeyim. Yani tabii çok yeni bir kanalım. Abone olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Beğenileri, yorumları beni motive ediyor. Kanalıma abone olursanız, bu videoyu da benimle tanışacak olan, ilk kez videoyu izleyecek olan arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Beğenirseniz beğenileriniz, yorumlarınız motive eder. İnşallah hep beraber gezeceğiz, hep beraber katlanarak büyüyeceğiz. Sevgiler, saygılar, görüşmek üzere. Oh, good evening. Next side, please. Hello, welcome aboard. 손님 여러분, 출발 전에 가지고 계신 짐은 앞 좌석 아래나 선반 속에 보관해 주시고 지정된 자리에 앉아 좌석 벨트를 매주시기 바랍니다.
그리고 문바지와 테이블을 Evet, 제자리로 şimdi yolcunun 해주십시오. ikinci etabı. 항공기 통신 장비에 Birazdan 영향을 uçak 미칠 수 kalkacak. 있는 여러 종류의 네트워크 전자기기를 Moğolistan 비행기로 Ulanbator'da 해주시고 비행기 모드가 없는 전자기기를 Kore, 꺼주시기 Seul'e 바랍니다. saat 비행기가 20.30'da 움직이거나 kalkıyor. Sorry. 이착륙하는 동안에는 헤드폰 사용은 금지입니다. 아울러 기내에서 전자담배를 포함한 흡연은 엄격히 금지되어 있음을 알려. Şimdi yerime oturdum. Size Moğolistan Hava Yolları'ndan birazcık içeriden göstereyim. Şöyle uçağımız gelirken de buydu. Boeing 767 300 gayet rahat, geniş gövde bir uçak. Uçağa binerken aklıma geldi galiba, bunu söylemeyi unuttum ben. Cengiz Han Havalimanı'ndan şehir merkezine daha öncesinde shuttle'lar yokmuş. Bunu ben yeni öğrendim. Bu yılın Şubat ayı, Şubat 2025 itibariyle başlamış bu shuttle'lar. Buraya gelirseniz aklınızda bulunsun. Giriş 15.000 Moğolistan parası. Monk hala Moğolistan parası. Monk muydu? 15.000. Bu da yaklaşık olarak 4 dolara falan tekabül ediyor. Taksiyle gidecek olursanız da taksiler 30 dolarla şehir merkezine gidiyor. Yani çok büyük kolaylık shuttle servisi. Şimdilik aklıma bunlar geldi. Seul'e doğru yola çıkıyoruz. Uçaktan Seul'e inince devam ederiz.